kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hazır yufka ile yaptığım el açması lezzetinde nefis bir börek tarifi hazırladım. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. Yarım kilo mantarı güzelce yıkadıktan sonra küçük küçük doğradım ve tencereye alıyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte mantarların suyunu salmasını bekliyorum. Mantarlar suyunu saldı. Bu aşamadan sonra tencerenin altını orta ateşe getiriyorum. Sonrasında da bu saldığı suyu çekmesini bekliyorum. Birkaç dakikanın sonunda mantarlar suyunu çekti. İlk olarak içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Yağın tamamını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Birkaç dakika boyunca mantarları kavuruyorum. Süre sonunda içerisine doğradığım bir adet kuru soğan, çekirdeklerini çıkartıp ince ince doğradığım 3 adet sivri biber ekliyorum. Ve aynı şekilde çekirdeklerini çıkartıp ince ince doğradığım bir adet kapya biber ekliyorum. Kabuğunu soyup rendelediğim bir adet havucu ekliyorum. Sonrasında 2 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve son olarak 1 çay kaşığı karabiber ekliyorum. Sizler baharat miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum ve biraz kavuruyorum. Kavurma esnasında tencerenin kapağını yarı açık şekilde bırakıyorum. Aynı şekilde arada bir karıştırarak sebzelerin tamamen diriliğini yitirmesini sağlıyorum. Sebzeleri de yeteri kadar kavurdum. Son olarak içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçanın o ekşi tadı çıkana kadar kavuruyorum. Böreğimin iç malzemesi artık hazır. Şimdi soğuması için ayrı bir tabağa alıyorum. Soğuduktan sonra hemen böreğimi yapmaya başlayacağım. Bir diğer taraftan da böreğimin sosunu hazırlıyorum. Bunun için ayrı bir kaseye 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ alıyorum. Daha sonra içerisine yarım su bardağı maden suyu ekliyorum. Aynı ölçüde yani yarım su bardağı un ekliyorum. Son olarak içerisine 3 yemek kaşığı üzüm sirkesini de ekledikten sonra çırpıcıyla güzelce karıştırıyorum. Bu hazırladığımız sos sayesinde böreğimiz el açması lezzetinde olacak ve çıtır çıtır olacak. Böreğim için gerekli sosumu da artık hazırladım. Şimdi tüm malzemeleri buluşturma zamanı. Tezgaha ilk olarak bir adet yufkayı serdim. Üzerine ince bir tabaka halinde hazırladığım sos ile güzelce yağlıyorum. Kuru bir yer kalmamasına lütfen özen gösterin. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sosu yufkanın her yerine güzelce sürdükten sonra ikinci yufkayı da üzerine kapatıyorum. Aynı şekilde her yerini sosluyorum.
İkinci yufkamı da güzelce sosladıktan sonra 4 eşit parçaya kesiyorum. Rulet yardımıyla 4'e kestim ve hazırladım. Şimdi hazırladığım ve soğuttuğum iç harcını yufkanın geniş kısmına yayıyorum. Tam uçlara gelmeyecek şekilde yufkaya güzelce yaydım. Daha sonra yufkayı iç harcının üzerine rulo yapıyorum. Kenarlarındaki fazlalığı da gördüğünüz gibi üzerine katladıktan sonra rulo yapmaya devam ediyorum. Son olarak iki ucunu ortada birleştiriyorum ve böreğime son şeklini veriyorum. Tarifim için toplamda 4 adet yufka kullandım. Vermiş olduğum ölçüden de toplamda 8 adet börek elde ediyoruz. Bu arada diğer bir taraftan fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Böreklerimin tamamını hazırladım ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye dizdim. Üzeri için yarım çay bardağı süt, 1 adet yumurta sarısı ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ kullanıyorum. Tüm bu malzemeleri güzelce çırpıyorum. Ve sonrasında da fırça yardımıyla üzerlerine bolca sürüyorum. Böreklerin tamamına sosu sürdükten sonra çiğ susam serpiyorum. Ve son olarak bolca çörek otu serpiyorum. Şimdi böreğimi önceden ısıttığım 200 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum ve biraz soğumaya bırakıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Hazırladığımız sos sayesinde böreğimiz gerçekten el açması lezzetinde oluyor. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.